Gülerken kalabalık, ağlarken yalnızdır insan. Aklımdasın diyen balıklar, ömrümdesin diyen kelebekler gördüm. Eğer derman olmayacaksan, kimsenin derdini meşgul etme. Sen çare arıyorken, o bahane arıyorsa bırak gitsin. Ve zaman herkesin iç yüzünü gösteren en güzel aynadır. Herkese bir pencere lazım, önünde oturup her şeyi unutabileceği. Düştükçe kalkmayı öğrendim, kalktıkça kimsem olmadığını. Dönen dünya olsun dedik, biz sabit kaldık. Şartlar ne olursa olsun dostumuzu satmadık. Ve biz taşı hep uzaklardan bekledik. Yakından gelecek hançeri hiç hesaba katmadık. Söylesene azizim, içi içine sığmayınca nereye gidiyordu insan? Hiçbir şeye inanasım gelmiyor. Mesela insanlara. Hangimizin terazisi dengede? Bir içinde biriktirdiklerine bak, bir de döktüklerine. Oysa çok şey vardır, yüreğe yara olup dile dökülmeyen. Geçip giden şeyler var, bir de hiç geçmeyenler. Her şeyin bir anlamı var, seni sen yaptılar. Yarınlar hep güzel olacak denir. Oysa bugünler dünlerin yarınları değil midir? Ateşin gölgesi yoktur. O yüzden insanın içindeki yangını dışarıdaki göremez. Bazı acılar faydalıdır. Önce üzer, sonra her şeyi daha iyi anlamanı sağlar. Bir şeyin mi var dediler, sadece uykum diyebildim. Her şeyin farkında olmak bayağı ağır bir yük. Sanki tüm hayatım boyunca yanlış melodiyle dans etmiş gibiyim. Ayna benim en iyi arkadaşımdır. Çünkü ben ağlarken o gülmez. Dünyanın en hüzünlü cümlesi olsun ya, alışkınım ben. Kimisi mışıl mışıl uyurken, kimisi usul usul ölür. Gecenin kanunu da budur işte. Şüphesiz ki hayaller kırılmak için vardı. Hayat bana neyi öğretti biliyor musunuz? Gülmeyen bir baht için ağlamamayı. Bazı insanlar yarım kalır ve tamamlanması için uğruna bir ömür harcanır. İnsan çok sevdiği halde neden her defasında terk edilir? Ve beklenenler neden hep vazgeçildikten sonra gelir? Her ağlayan güçsüz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi. Bir kelebek ağrısıydı, vakit dardı, mevsim Hicaz'dı. Yetişmem gereken bir ölüm, kaçmam gereken bir hayat vardı. Dalıp gidiyorsan uzaklara, uğurladıkların vardır. Ama gözden, ama gönülden. İnsanlar için gözlerimi feda etsem, zaten kördü derler. Sen, ben sevdiğim için güzelmişsin.
Vazgeçince fark ettim aslında. O kadar sıradan bir insanmışsın ki. Kıymetini bilmediğin her şey, bir gün özlediğin her şey olur. Tarifini sorsalar, her baktığımda ilk defa görüyormuşum gibi, az kalsın ölüyormuşum gibi. Bazen hayırlı olan bir vazgeçiştir. Herkes kaybeden o diyor. Kaybeden oysa neden acı çeken benim? Zor değil mi en sevdiğin insanlar tarafından kırıldım diyememek. Ben seni ardından şiirler yazdır diye sevmedim. Olmuyorsa zorlamayın. Bazıları unutulmayı sevilmekten daha çok hak eder. Ne kadar yaşanmış acı hikayem varsa altında sevdiklerimin imzası var. Artık böyle oldum ben. İnsanlara güvensiz, acılara hissiz, biraz kimsesiz, vefasızlıklara tepkisiz ve her şeye karşı isteksiz. Yalanlar değil de sonradan öğrendiği doğrular asıl kırıyor insanı. Bazen öyle yanar ki canın, dumanı gözüne kaçar. Kırgınım sana çünkü sen bütün yalnızlıklarımın sebebisin. Çünkü ben senin olmadığın her yerde kimsesizim. İnsan diyorum öyle durduk yerde soğumuyor hayattan ve insanlardan. Susuyor ve sustukça biriktiriyor ve sonra ya içindekileri haykırıyor ya da sessizce uzaklaşıyor her şeyden ve herkesten. Kimsenin kimseye güzel sözü kalmamış, herkes ağzına kadar siyaset dolu. O kadar ortak sevdamız, acımız varken neden herkes bu kadar kin nefret dolu? Hani yaradılanı hoş görüyorduk, yaradandan ötürü. Verdiğin değerin karşılığını görmüyorsan, gördüğün değeri ver ki herkes yerini bilsin. Gökyüzünü kaybetmiş bir kuş gibi üzgün yorgun ve de kırgınım hayata. Susmak bazen hatadır, bazen hayadır, bazen sükutta saklıdır en derin kırgınlıklar. Sevgi ve kırgınlık bir paranın iki yüzü gibidir. Birini çok sevdiğinizde herkesten çok ona kırılırsınız. Çünkü sevgi güç verdiği gibi sizi savunmasız da bırakır sevdiğiniz kişiye karşı. Kırıldım saçımdan, tırnağımdan değil. Mezarlıktan farkım yok doktor, içimde ölen. Bedelini en ağır ödediğim yönüm dürüstlüğümdü. İyi niyetlerim mi boş verin gitsin, onlar hep ucuza satıldı. İmkansızla imkan dahilinde olanın arasındaki tek fark insanın kararlılık derecesidir. Açıklama yapınca büyüsü bozulan sözler gibi tanıdıkça gözünde küçülen insanlar da vardır. Şimdilerde hepimiz gelişini yaşıyoruz hayatı, kırgın yüreklerimiz, yorgun bedenlerimiz, kaybedilmiş heveslerimizle. Bahtımıza ne düşerse işte öylesi. Mükemmel bir hayatım yok belki ama gülmek isteyen bir yüzüm var. Ve her gün şükreden bir kalbim, elhamdülillah. Bazen daha çok çekiliyorsun yüreğinin en kuytu köşelerine, İnsanların ne kadar çirkinleşebildiklerini gördükçe. Bir cümle yeter sözden anlayana, destan yazsam fark etmez laftan anlamayana. Saklı kent gibi hüzün dolu yüreğimiz, anlatsan da anlamazlar, susarsın. Hep iyiyim dersin, yüreğine gizlersin. Üzülme değmez sözünü duymaktan sıkıldım. Değmeyenlere zaten üzülmem, üzüldüğüm şey değmeyenlere yüreğimin değmiş olmaz. Herkes yerinin kıymetini bilseydi gitmeler olmazdı. Biz herkese iyi niyetli olduk ama onlar fesatlığına yenik düştüler. Acılarımı kalbime kilitledim. Mahşer günü hepsini azat edeceğim.
Her zaman hayattaki duruşunuza dikkat edin. Çok fazla havaya girmeden yaşayın. Kocaman balonları basit bir iğnenin söndürdüğünü asla aklınızdan çıkarmayın. Sen piyonsan ben şahım. Ben seni kaybedersem 2 puanım gider. Sen beni kaybedersen oyun biter. Nedense en büyük kötülüğü hiç beklemediğimiz insanlar yapar. Büyüklenme insan, bazen küçücük bir amel insanı sultan eder. Bazen küçücük bir ah insanı yerle bir eder. Bozuk para insanın cebini deler, bozuk insan da kalbini. Bu yüzden ikisini de harcayın gitsin. Yaşamaktan başka ne vardı ki elimizde? Onu da mutluluk peşinde koşarken yerlere düşürdük. Sevdiklerinizi sakın kandırmayın. Akibet nettir. Gün gelir güneşin önünde donarsınız. Hayatta yolunuzu çizerken kalemi başkasının tutmasına izin vermeyin. İnsan kendi kabuğuna çekilmişse içinde fırtınalar kopuyor demektir. Yaşamaktan başka ne vardı ki elimizde? Onu da mutluluk peşinde koşarken yerlere düşürdük. Zor oldu ama ben artık içim parçalana parçalana umursamamayı, boş vermeyi öğrendim. Hesap var. Bir insanın hayatını karartıp güneşli günler yaşayamazsınız. Unutmayın, hak var, hesap var. Allah var. Aslında kırmak istemiyorum kimseleri. Ama hayat bu. Bazen kırmak gerekiyor, gereksizleri. Bazen kader insanı öyle bir çizgiye getirir ki sadece şunu diyebilirsin: nereden nereye? Bir defa kırılınca kalp, peş sıra gelir bütün kırgınlıklar. Baktım da özüne bu sen değilsin. Baktım da sözüne bu sen değilsin. Baktım da yüzüne bu sen değilsin. Sen ki yarı yolda bırakacak kadar yüreksiz değildin. Hani sen bana düşmeyi değil, kalkmayı öğretecektin. Ben artık oluruna bıraktım bazı şeyleri. Çünkü bazen ne yaparsan yap, istediğin gibi yürümüyor her şey. Her sabah aynı duyguyla uyanıp, gün boyu aynı boşlukta savrulmak istemiyorum artık. Belki yeterince savaşmadın diyecek bazıları. Ya da gerçekten isteseydin pes etmezdin diyecekler. Ama kimsenin benim içimdeki yorgunluktan, kırgınlıktan haberi olmayacak. Dedim ya, ben artık oluruna bıraktım. Nasipten öte köy yok nasılsa. Olursa güzel olur, olmazsa da nasip kısmet. Söz verdim kendime, ağır geleni yük etmeyeceğim ömrüme. Bazılarına olan kırgınlığım beni saf bir salak yerine koymuş olmalarıydı. Ama olsun, insanız sonuçta, yanılabiliriz elbet. Öyle ya, ben de onları insan yerine koymuştum. Yorgun ve kırgınsam hepsi iyi niyetimden, merak etmeyin, geçer. Şimdi ne bugünsün ne de yarın. Olsa sadece yarım ya da eksilen yanım. Önce derin kırgınlıklar yaşarsınız, anlamazlar. Sonra bazı değerlere olan inancınızı yitirirsiniz, umursamazlar. Bazen yalnızca soranlara iyiyim dersin. Ve onlar içinde biriktirdiklerini bilmediği için sahiden de iyi olduğunu sanırlar. Ne tuhaf değil mi? Oysa sen hiç de iyi değilsindir ve bu gerçeği senden başkası bilemez. Sen aslında kırgın, üzgün, paramparça bir yanı eksik, gidenlere küs, kıranlara dargın, kalanlara ise artık sessizsindir. Anlatamazsın içindeki yangını, çünkü anlatınca da
hiçbir şey değişmiyor bilirsin. Bu yüzden yüzüne gülümseyene bir maske takıp iyiyim dersin. Sadece iyiyim. Sizi defalarca üzen birine sormayın neden beni üzüyorsun diye. Kendinize sorun neden hala izin veriyorum diye. Güneşi söndürün, öldü umutlar. İyi niyetlerinden dolayı sürekli kaybeden insanlar var ya, eğer ki onlar kötü olamıyorlarsa bu onların zayıflıklarından değil, inançlarının güçlü olmasındandır. Doğrunun yanlıştan, mazlumun zalimden ayrılacağı o güne inanan herkes bilir ki en küçük kötülüğün bile hesabı ince ince sorulacaktır. En çok sana kırılıyorum diyemediğimizden bir tek sana kızamıyorum dediğimiz anlar vardır. Gecenin yarısı bir kitabın orta yerinden başlamak gibiydi seninle birlikte olmak. Başını anlamadan sona yaklaşmak, sonunu okuyamadan uyuyakalmak ve uyandığında kaldığın sayfayı karıştırmak. İşte böyle bir şeydi seni yaşamak, yarım yamalak. Kalbin kırıla kırıla öğrenirsin kime ne kadar değer vermen gerektiğini. Güzel işler de var dünyada, hatır gözetmek, vefa duymak, gönül onarmak gibi. Bir daha sevmeye cesaret edemeyecek kadar kırıldık biz. Bir kuş düşmekten korkar mı hiç? Korkar olduk. Pişman olduklarımız çoğaldıkça merhabalardan korkar olduk. Ey benim iyimser hallerim, çabuk aldanışlarım, hep inanışlarım, alttan alışlarım. Hatayı hep kendimde buluşlarım, değmeyecekleri kafama takışlarım. Yoktan yere akıp giden gözyaşlarım, herkesi insan yerine koyuşlarım. Hepinize elveda, artık ben kimsenin hiç kimsesi olmayacağım. Yaşarken kıymetim bilinmemişse, dost olup kalbime girmemişse, severek yüzüme gülünmemişse neyleyim ölünce gözyaşını. Küsmedim, küsersem bağırır çağırır, affederdim. Ben sana kırıldım, bilirsin kırgınlık bakidir, iyileşmez. Dal istediği kadar güçlü olsun, rüzgar istediği an kırabilecek güçtedir. Sen istediğin kadar güçsüz ol, kalbimi kıracak kadar güçlü sözlerin. Kırıldığında insanlarla arana mesafe koyman gerekir. Hissediyorlarsa yanına geleceklerdir. Gelmiyorlarsa doğru mesafeyi buldun demektir. Sakın yanlış anlama, kendimi yitirmiş değilim. Sadece sende kayboldum, o kadar. Sabır öyle bir ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğalır. Bazen hayat sadece elindekileri değil, içindekileri bile alır senden. Ve ait olmadığın mekanları, insanları çekmek zorunda bırakır seni. Çekip gitmek, bırakıp gitmek istersin. Ama öyle düğümlenmiş ve kalındır ki bağların. Mecburiyet der, hayat şartları der çekersin. Ve vazgeçtiklerin arasına önce kendini eklersin. Kendimi insanlara anlatmayı, işlerine geleni duyduklarını fark ettiğimde bıraktım. Eskiden derdim ki insanın başına gelebilecek en kötü şey bir gün yapayalnız kalmasıdır. Öğrendim ki hayatta insanın başına gelebilecek en kötü şey yapayalnız hissetmesine neden olan insanlarla yaşamasıdır. Yazmakla geçseydi şu sol yanımdaki ağrı, benimki bir tüy kadar hafifti şimdi. Çare yazmak değil, çare sensin, çare gözlerin. Unutma ki yalnız olmak, yanlış yerde ve yanlış bir kalpte olmaktan iyidir.
Ne yaparsan yap kimseyi memnun edemezsin. Ömrünü versen ahiretini isteyecek kadar doyumsuzdur insanlar. Harcanıp giden bir ömrün ağrısıdır bu. Beklediğim yok, bekleyenim yok. Gidenim var, gidemediğim var. Bir kadın, ölüm benim için kurtuluş diyordu. Üzülme sen kadın, senin ölümü düşündüğün dünyada adamlık ve insanlık için cenaze namazı kılınmıştır. Bazen daha çok çekiliyorsun yüreğinin en kuytu köşelerine, insanların ne kadar çirkinleşebildiklerini gördükçe. Susarım ben kelimelerim sevdiklerimin yüreğinde, cümle olmuyorsa eğer. Yine düşmüş bir sonbahar ömrün üstüne. Kıymet bilmek kaybedince arkasından ağlamak değil, yanındayken sımsıkı sarılmaktır. Senin için savaşırdım ama verimsiz toprakları fethetmeye gerek yok. Bazı kadınların hikayesi yorgundur. Saçları hüzün kokar, gözleri vefa, yılları cefa. Sorarlarsa ne iş yaptın bu dünyada diye rahatça verebilirim yanıtını. Yalnız kaldım, kalabildim. 6 milyar insanın arasında doğdum ve hiçbirine çarpmadan geçtim aralarından. Ben farklı bakmayı da denedim ama gördüklerim hep aynıydı. Hiçbir şeye değişmeyeceğin şeyler vardı. Zamanla değersizleştiler. Öyle bir söz yazarsın ki bütün hayatı anlatır. Öyle bir hayat yaşarsın ki bütün sözler anlamsız kalır. Dalıp gidiyorsan uzaklara uğurladıkların vardır. Ama gözden, ama gönülden. Bil ki insanın değerini varlığı değil yokluğu gösterir. Unutma, yokluğu bir şey değiştirmeyenin varlığı gereksizdir. Öyle değil mi? İstedikleri gibi biri olmayınca istenilmeyen biri olursunuz. Sakla yaranı çocuk, kimse görmesin seni sen yapanı. Bilmesinler içindeki hüznü, çünkü bu zamanda kimse yarana merhem, hüznüne dost olmuyor. Olmazları oldurur bir kadın sevilince. Aynı anda 4 mevsimi birden yaşatabilir bir kadın mutlu edilince. Bir bakmışsın küçük bir kız çocuğu, bir bakmışsın hanımefendi, bir bakmışsın kölen olabilir bir kadın güven verilince. Kadın demek kısaca her şey demek. Kadınsız bir dünya çölde susuz kalmaya eşdeğerdir. O yüzden kadınını adam gibi sev, inan ki sevilince çok daha güzel oluyor kadın. Herkesin görebildiği kadarım işte. Hak eden yüreğimdeki yıldızlarımı görür, hak etmeyen deli fırtınalarımı. Kimi limanlarımda bulur kendini, kimi uçurumlarımda kaybolur. Duvarlarım yüksek olsa da yüreğim yumuşaktır. Kimileri vazgeçilmezim, kimi uzağım olur. Ne eksik ne fazlayım. Kim beni ne kadar hak ettiyse işte o kadar. Ah göğsündeki her yarayı merhametle öptüğüm. Geç kalınan hiçbir hayat, hayat değildir. Hayatın olmayı dilerdim. Belki bir gün roller değişir. Ben unuturum, sen hatırlarsın. Ben mi çok ince düşünüyorum, yoksa insanlar mı çok düşüncesiz? Bazen anlamıyorum. Birazdan ölürüz belki. Her yazdığımı veda say.
O ilk gördüğü, tanıdığı, sevdiği, güvendiği insan değildi artık. Seven, yanılmış, sevilen, yabancılaşmıştı. Ve zaman, herkesin iç yüzünü gösteren en güzel aynadır. Söylesene azizim, içi içine sığmayınca nereye gidiyordu insan? Her yara kitap ayracı gibi durur hayatımızda. Nerede kalmıştık der ve devam ederiz. Rastlaşamadık ne bir sokak ortasında, ne bir parkta, ne bir yol kenarında. Oysa ikimiz de çok seviyorduk. Ben onu, o bilmediğim birini. Geçen her şey iz bırakır. Geçmeyense yara. Sadece dinledim dilsiz dediler. Yerinde konuştum hadsiz dediler. Kendini beğenmiş arsız dediler. İnsanla imtihan çok gördü beni. Bir tek bana vaktin yoktu. Herkese ömrünü harcadın. Hassas insanlar kimseyi rahatsız etmemek için hayatı parmak ucunda yaşarlar. Ses yapmadan hayata devam ederler. Çünkü bütün gürültü içlerindedir. İnsanların ruhunu öldürüyorlar anne. İşte asıl cinayet bu. Utanılacak bir cinayet. Kadın kapris yapıp alınganlaşıyorsa sorun yok. Bir çözüm aradığını gösterir bunlar. Bil ki asıl sorun sustukları zaman başlar. Bir yerde okumuştum. Çok tuhaftı, ağlayamadım ama ruhum paramparça olmuştu yazıyordu. İnsanın içine atmasının, güçlü görünmeye çalışmasının en yorucu hali bu olsa gerek. Eskiden de o olmayacağını bildiğim halde verdiğim emekler. Gönül hassastır. İki güzel söze kanabildiği gibi iki acı söze de yanabilir. Sevmediğim yollara hep sevdiklerim için gittim, değmediler. Kaderimin geri kalan kısmının kalemi elime verilseydi, ölüm yazar kalemi kırardım. İnsanın içi yüzüne vurur, kiminin ışığı, kiminin karanlığı, kiminin de yarası. Umutlarımızı öldürenler de katil sayılmaz mı hakim bey? Sonuçta sevilen her kadın güzel bir şarkıdır. Bütün sözlerini hatırlayamazsın belki ama melodisi aklında kalır. Vakti gelince gitmenin adıdır gün batımı, ömürden, gönülden, günden. Yalnızlık bedenin değil, ruhun kimsesiz kalmasıyla başlar. Sessiz insanları hep sevmişimdir. Bir hayal içinde dans mı ediyorlar, yoksa dünyanın ağırlığını mı taşıyorlar, hiç bilemezsin. Deseler ki bu dünyada seni en çok ne yordu, yemin ederim söylediğiyle davranışı bir olmayan insanlar derdim. Hasret kaldık özü sözü bir olana. Etrafıma ördüğüm duvarların tuğlalarını bana insanlar verdi. Bir gün yolumuz kesişir, belki göz göze geliriz diye gitmediğim şehirler var benim. Oysa ne çok sustuk konuşmamız gereken o acılara. Ne çok yandı kalbimiz o sustuklarımıza. Bazen her şey olması gerektiği yerde olur. Hayatınızdaki herkes durması gerektiği yerde durur. Her duygunun kontrolü sizde olur ama mutluluk hariç o istediği insanda can bulur. Senin için yapraklarını kopardığım papatyalardan özür diledim dün gece.
Haklısınız dedim, ne sevdiği belli, ne sevmediği. Dıştan görünen bir ben, içinde saklı binlerce sen. Kalmadı insanların yaraya şifası, dostuna duası, cahile affı, imtihana sabrı. Kalmadı işte insanın ahde vefası. Diyorum ki taş duvar olaydım, insanlara bu kadar incelik fazla. Kadını konuştuğu zamanlarda değil, sustuğu zamanlarda kaybetmişsinizdir. Konuşması mücadele ettiğini, susması pes ettiğini gösterir. Sabıkalıyım, kendimi değmeyecekler için çok katlettim. Sen dışıma bakma, o dünya telaşı, ben içimdeki hasrete kefilim. Birisi için önemliysen her durumda senin için zaman yaratır. Ben mesela sorun değil diyerek kırılırım. Söz kifayetsiz kalacaksa susmalı insan. Fazladan izahat lisanen kabahattir. Bu böyledir. Dalını kırıp gölgen yok diye suçlarlar. Mesafeli olmanın en iyi yanı budur. Kararlarını sorgulayamazlar, düşüncelerini yargılayamazlar. Ve sen izin vermedikçe hayatına dahil olamazlar. Yaş ilerledikçe değil, kalbin yara aldıkça yaşlanırsın. Uğraşma boşuna, seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar. Gördükleri ancak kendi anladıkları kadar olacak. Kalbi kırıkların hatırını sor, onları sevindir. Bir gün senin de gönlün incinir. Çok meşgul olmak diye bir şey yoktur, mesele öncelikle ilgilidir. Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye. Ben senin yarana bakıp nasıl acıdığını anlarım. Sen benim neye kırıldığımı fark edemezsin. Kalp kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur. İnsanlar gördüm, hep varmış gibi gelip hiç yokmuş gibi gittiler. İnsanlar görüyorum ama akıl göremiyorum. Sesler duyuyorum ama konuşacak birisini bulamıyorum. Dilleri güzel ama kalpleri boş. Şimdi her şey yoluna girse bile ben o yolu aynı hevesle yürümem. Salıncağa benzer hayat, bir ucunda gözyaşı ve hüzün, diğer ucunda mutluluk ve huzur. İki uç arasında sallanır durur. Sevince tanımadan acıyı örtmüşlerdi ömrüne. Kim ne bilir ki kimde neyi eksilttiğini, ömrünü hiç uğruna tükettiğini. Sevgi ne güzel sözdür, dilinde değil, yüreğinde olanlara. Her şey güzel olmayı fazlaca hak ediyor. Yeter ki güzel düşünelim. Güzel işler de var dünyada. Hatır gözetmek, vefa duymak, gönül onarmak gibi. Herkes kalbinin renginde yaşar hayatı ve herkes kalbinin rengini bulaştırır etrafındakilere. Yol kalbinden geçendir. Kalbin doğruysa yol da doğrudur. Bu dünyada asıl sihirli olan şey kelimelerdir. Kelimeler insanı yaralayabilir de, iyileştirebilir de. İnsanın vücudunda can diye bir organ var. Kimse bu organın nerede olduğunu tam olarak bilmiyor. Ve insanı sevdiği üzdüğünde en çok orası acıyor ve orası kanıyor. Belki de bu yüzden insan en çok sevdiğine can diyor. Can. Bize gerekli olan yalansız bir iyilik, incitmeyen bir güzellik, güler yüz ve doğruluktur. Dünyanın en güzel insanları gönlü geniş insanlardır. Ne verecek sevgileri biter, ne de bölüşecek ekmekleri. Hayat arkadaşlar ve dostlar sunar bize. Marifet
yokuşları birlikte çıkmak ve ayrılan yollarda dağılmamak. Mutluluk bir seyahattir. Burada önemli olan yol değil, yoldaştır. Gönlü geniş insanları seviyorum. Vefakar insanları, kusur kapatanları, başkası olmayanları seviyorum. Hayatı güzelleştiren insanların güzelliğidir. Kimi çaba harcayarak bir güzellik yapmaya çalışır. Kiminin varlığı ise en büyük güzellik.